Merhaba. Geçen hafta olduğu gibi bu haftada Tarsus'tayız. Gezilecek yeri çok fazla olduğu için bu güzel şehri bir bölüme sığdıramadık. Medeniyetlerin beşiği diyebileceğimiz Tarsus'ta yine çok güzel mekanlar bizi bekliyor. Sadece mekanlar değil elbette. Bu bölümde Tarsus'un lezzetlerini de ekrana getiriyoruz. Gezimize başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu izledikten sonra beğenip altına yorum yaparsanız ve üstüne bir de kanalımıza abone olursanız bize çok büyük katkıda bulunacaksınız. Bu hatırlatmanın ardından Tarsus 2. bölümümüz başlıyor. Burası Kleopatra Kapısı. Neden Kleopatra Kapısı dendiğini bilen yok aslında. İsmi Deniz Kapısı olarak geçiyor. Silifke Kapı olarak geçiyor. Kancık Kapısı olarak geçiyor. Yakın zamana kadar bu söyleniyormuş. Bunun dışında 19. yüzyıl gezi notlarında St. Paul Kapısı olarak geçiyor. Ya Bizans dönemi sonlarında ya da Abbasi döneminde yapılıyor burası. Şehrin surlarından geriye kalan tek yapı, tek parça bu kapı. Tek kemeri var. Yüksekliği 8,5 metre. Ortadaki genişliği ise 5,5 metre. Ve çok önemli bir yere geldik, Nusret Mayın gemisine. Nusret Mayın gemisinden bırakılan mayınlar sayesinde düşman gemileri Çanakkale Boğazı'nı geçemiyor ve Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasında çok önemli bir yere sahip. 1955 yılına kadar orduda kullanılıyor ama 55 yılından sonra artık görevi sona eriyor bu geminin ve yük taşımacılığında kullanılıyor. Ancak 1989 yılında Mersin'den Kıbrıs'a giderken, yük taşırken batıyor ve uzun yıllar batık olarak kalıyor. 1999 yılında bazı gönüllülerce çıkartılıyor ve Tarsus Belediyesi tarafından müze haline getiriliyor ve burada ziyarete açık şekilde bekliyor. Çanakkale'de de bir tane var ama o kopyası, orijinali bu gemi. Burası da Tarsus'un tarihi evlerinin olduğu mahalle. Taş döşeli yollar, taş evler. Güzel bir ambiyansı var buranın. Burası da Aziz Paulus Kuyusu ama şu anda tadilat sebebiyle kapalı. O yüzden ancak bu kadar gösterebiliyoruz. Çalışma yapılıyor yani. Karnımız acıktı. Tarsus'ta gezdik dolaştık. Şimdi yemek yemeye geldik. Ne yapalım dedik. Burada fındık lahmacun meşhurmuş. Bir de kuş gözü. Şu an fındık lahmacun yapımını görüyoruz. Önce gösterelim, sonra yiyelim bakalım. Sadece boyutta mı farkı bunun diğerlerinden? Aynen.
Evet. Lahmacunumuz hazır. Şöyle. Şu minikler kuş gözü. Evet. Diğerleri de fındık. Evet. Şimdi artık yeme zamanı. Yemeklerimiz geldi. Humus var ve lahmacunlar. Şunlar fındık lahmacun. Şu biraz daha küçükler var. Onlar da kuş gözü lahmacun olarak geçiyor burada. Şimdi yiyeceğiz bakalım. Yedik içtik, karnımız doydu. Hafif böyle etli ekmeği andırıyor. Konya etli ekmeği biraz böyle lahmacun andırıyor. Güzel bir tat ama ben beğendim. Humus çok güzeldi. Çok sevdim ben. İyiydi yani. Tarsus Şelalesi'ndeyiz. Burası mükemmel bir ortam. Dört bir taraftan su akıyor ve insanı acayip rahatlatıyor. Peki bu akarsu ne? Berdan Irmağı. Berdan soğuk su anlamına geliyor. Ve 142 kilometre uzunluğunda bu ırmak Akdeniz'e dökülüyor. Diğer Ceyhan ve Seyhan nehirleri kadar uzun değil. Şimdi bu nehrin bir özelliği daha var. Büyük İskender bu nehirde yıkandıktan sonra zatürre oluyor ve Suriye'de ölüyor. Ve yine Halife Memun da burada yıkandıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybediyor. Böyle de bir özelliği var. Denk gelmiştir muhtemelen ama işte bu şekilde de adı çıkmış. Ashab-ı Kehf mağarasına geldik. Bu tarafta mağara girişi var. Burada da cami var. Şimdi Ashab-ı Kehf kim? Uzmanına bırakıyorum sözü. Ashab-ı Kehf, Kur'an-ı Kerim'de geçen mağara ashabı olan gençlere verilen isim. Aslında Kur'an-ı Kerim'de sayısı belirtilmemekle beraber bir rivayete göre 7 genç, bir rivayete göre 6 genç artı bir köpekle beraber 7 kişi oldukları söyleniyor. Peki olay ne? Bu gençler dönemin putperest kralına isyan etmiş, iman eden, tevhid yolunda olan gençlerdi. Daha sonra kral tarafından infaz emirleri veriliyor. Onlar da işte kaçıyor. Kralın askerleri de onları kovalıyor. Sonra bir mağaraya sığınıyorlar. Uyuyorlar. Ve mağaranın önü taşlarla kapatılıyor. Uyandıklarında işte taşları ayırıyorlar ve şehre iniyorlar. Ceplerinde de o zaman geçmiş zamanın parası var ve o parayla alışveriş yapmaya kalktıklarında siz kimsiniz, nereden geldiniz vesaire vesaire insanlar şaşırıyor. Çünkü kullandıkları para 300 yıl öncesinin parası. Bu 7 gencin Roma İmparatoru Dakianos zamanında yaşadığı söyleniyor. Normalde bu gençler Hristiyan olmuştu. Ancak halk o zaman pagandı, putlara tapıyordu. Bir uyanıyorlar. Herkes Hristiyan olmuş, şaşırıyorlar. Normalde bunlar Hristiyanlıklarını gizli gizli yaşıyorlardı, hatta böyle insanlara pek aktarmamaya çalışıyorlardı, sonra o çavuruyorlardı vesaire. Sonra bir bakıyorlar herkes Meryem oğlu İsa, Meryem oğlu İsa diyor falan, bir şaşırıyorlar. Ama sonra şunu fark ediyorlar. Evet, Hristiyanlık yayılmış, aradan 300 yıl geçmiş ama bu sefer bozuk Hristiyanlık yayılmış. Tesis inancına sahip Hristiyanlar ortalıkta dolaşıyor. İşte baba oğul kutsal diyor, işte Hazreti İsa Tanrı'nın oğlu diyorlar falan filan. Hem ilk önce bir mutlu olduktan sonra bir üzülüyorlar vesaire. Sonra bu şahıslar vefat ediyor. Peki nasıl 300 yıl uyuyorlardı, ölmüyorlar? İşte hatta ayette de öyle geçiyor diye hatırlıyorum. Normalde kan dolaşımından durması gerekirken Allah Teala onları hareket ettiriyor. Zaten yaşamaları da bir mucize, yemeden içmeden de hani kan dolaşımları da durmamış oluyor bu şekilde. Bu mağara peki gerçek yeri burası mı? Belki de değil. Ama Kahramanmaraş'ta da sahiplenen bir bölge var. Ama burasının olma ihtimali, ya burası daha fazla sahiplen ya da bölgesel çıkarımlara bakılınca burası olma ihtimali daha yüksek. Allahu alem diyoruz diye. Çünkü bu bilgiler Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen, çıkarım yapılan, tarihsel çıkarım yapılan bilgiler. Mağaranın çıkışına, yani buraya bir kutsiyet atfedildikten sonra bir cami yapılıyor. Yani 1873 yılında belki de hani gerçekten de burasıdır ve o yüzden yapılmıştır. Caminin 2 tane minaresi var. Bir tanesi yeni, daha yeni, en azından 3 şerefeli, bir tanesi tek şerefeli. 1873 yılında yapılıyor. Dedeler Mahallesi Ashab-ı Kehf Camii diyor. Taş bir cami.
Mağaranın olduğu yer epeyce yüksekte yer alıyor. Aşağısı da ova. Ashab-ı Kehf mağarasını gezdik, bitirdik. Son bir bilgi. Efes'te de vardı bir Ashab-ı Kehf mağarası. Selçuk'ta, yani İzmir Selçuk'ta. Hristiyanlar ona inanıyormuş değil mi orada olduğuna? 7 uyurlar diye geçiyordu, Evet. görmüştük hatta. 7 uyurlar mağarası diye görmüştük. Orada olduğunu düşünüyorlar. Onlara ait olduğu düşündükleri yazıtlar bulmuşlar ama Uygur Türkleri burada diyor. Azerbaycan'dakiler burada diyor. Ama sanki bu civarda olma ihtimali daha yüksek gibi ya. Bugün Tarsus'taydık. Limon ve mandalina bahçelerinin arasından geldik buraya. Çok güzel. İnsana mutluluk veriyor. Özellikle kış mevsiminde yeşillik görmek insanı mutlu ediyor. Mersin'e geçemedik. Neden? Çünkü zamanımız kısıtlıydı. Biz de hepsini sıkıştırmayalım diye bugünü Tarsus'a ayırdık. Bunun dışında ayrı bir Mersin programı olur inşallah. Öyle düşünüyoruz. Çünkü orada da cennet cehennem obrukları falan var. Onları da görmek istiyorduk. Başta güzel başlayan bir gündü ama daha sonra bir gürültünün, bir patırtının ortasında bulduk kendimizi. Kavganın kavga vardı. Biraz öyle bir ortamdı. Hatta biz tam olayı da bilmiyorduk. Sonradan öğrendik. Tam kavganın ortasında anons çekmeye çalışıyoruz. Polis sirenleri çalışıyor falan filan. Ben sadece şunu sormak istiyorum. Gerçekten merak ediyorum. Bir siyasi partinin müziğini duyup etkilenip fikrini değiştiren var mı? Varsa şuraya yazsın ve biz de bilelim ve insanları siyasi partiler müzik çaldığı zaman kınamayalım, yani gürültü yaptıkları zaman. Bir de trafik çok rahatsız etti açıkçası. En son hatta arabamızı bir saat kadar çıkaramadık. Yani park ettiğimiz yerin yanına başka araçlar park ettiği için bildiğiniz mahsur kaldık. İşte 155 arıyoruz şöyle böyle falan. İşte en son yine öyle çözdük. 155 aradık. Araç sahibine ulaştılar falan derken anca öyle bir saat geciktik, yani orada bekledik durduk. Bu arada insanlar, esnaf kibardı. Bize karşı kibar. Evet. Mesela hiç ters bir tavırla karşılaşmadık açıkçası. Onu da hani söylemeden geçmeyelim. Herkesin kibarlığını, böyle ne bileyim, yardımsever ve sıcakkanlılığını da görmüş olduk. İnsanların davranışları benim çok hoşuma gitti. Ama biraz daha böyle onun dışındaki bir sistem mi diyelim artık, bir çözüm bulunabilecek şeyler. Bunlar çözülürse çok daha güzel olur. İnşallah çözülür. Tarsus böyleydi. Yani olumsuzluklarına rağmen biz sevdik. Yine de güzel yanları çok fazla. Onları gördük. Onları göstermeye çalıştık. İyiydi yani. Güzeldi. O zaman ne diyelim? Kısa Akdeniz seyahatimizin sonuna geldik. Yeni bir seyahat noktasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.